Merhaba Coğrafya Durağı kanalı takipçileri. Şöyle bir arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatın. Rüzgarın amansızca estiği, uçsuz bucaksız bir Orta Asya bozkırındasınız. İnsanlık tarihi boyunca dünyayı değiştiren sayısız icat, sayısız keşif yapıldı. Ancak hiç düşündünüz mü? Rüzgarı ehlileştiren, mesafeleri yutan ve kıtaları birbirine bağlayan o ilk toynak sesi tarihin akışını nasıl tek başına değiştirdi? Kan ter içinde kalmış, damarlarından adeta efsanevi bir kırmızı sızıntı akan altın sarısı bir hayvanın koca imparatorlukların kaderini nasıl belirlediğini hiç hayal ettiniz mi? Ya da ateşe ve demire hükmeden şaman ruhlu demircilerin dövdüğü ufak, hilal şeklindeki bir metal parçasının nasıl olup da dünyayı titreten orduların en büyük lojistik sırrı haline geldiğini biliyor musunuz? Bugün sıradan bir tarih veya coğrafya anlatısının çok daha ötesine geçiyoruz. Rüzgarın dilini konuşanların, eğer üzerinde doğup, eğer üzerinde hayata gözlerini yumanların, Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında toynak sesleriyle yeryüzünü titreten Orta Asya Türklerinin dünyasına son derece sarsıcı ve derinlemesine bir yolculuğa çıkıyoruz. Atın ilk kez ehlileştirilmesinden ona tapınmaya varan o derin mistik bağa, toynağa çakılan o ilk sihirli naldan, saatte onlarca kilometre hızla çölleri aşan göksel atlar efsanesine kadar duyduğunuzda inanamayacağınız ezber bozan detayları keşfedeceğiz. Sizleri ekran başına kilitleyecek ve ufkunuzu genişletecek bu efsanevi yolculuğa başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Sizin desteğiniz Bozkır'da yankılanan sesimizi daha büyük kitlelere ulaştırmamız için en büyük motivasyon kaynağımızdır. Hazırsanız rüzgarla yarışanların peşine düşelim. Asya kıtasının kalbi, zayıflığa, tereddüde ve yavaşlığa asla tahammülü olmayan acımasız çöller ve yüksek platolarla çevrili devasa bir arena. Bu coğrafya, insan doğasını en çetin sınavlardan geçiren, sert karasal iklimin hüküm sürdüğü bir yerdir. Kışların dondurucu soğukları ve yazların kavurucu sıcakları arasında sıkışıp kalan bu topraklarda hayatta kalmak, sıradan bir tarım toplumu refleksinden çok daha fazlasını gerektiriyordu. Yerleşik düzene geçip toprağa sürmenin neredeyse imkansız olduğu bu devasa düzlüklerde hayatta kalmanın tek bir formülü vardı: hız ve hareketlilik. Avrasya stepleri, binlerce yıl önce avcı toplayıcı toplulukların ormanlarda vahşi hayvanların peşinden koşarak karınlarını doyurmaya çalıştığı zorlu bir yerdi. Ancak doğa her zaman insandan bir adım öndedir. İnsanoğlunun kendi kas gücüyle yaya olarak bu uçsuz bucaksız düzlüklerde avlanması giderek zorlaşıyordu. Yaya olarak hayatta kalamayacağını anlayan insan, ufukta özgürce koşan vahşi at sürülerini izlerken zihninde devrim niteliğinde bir kıvılcım çaktı. Acaba bu muazzam gücü alt etmek yerine onunla yoldaş olmak mümkün müydü? Peki, insan vahşi bir av hayvanını nasıl oldu da kendi kanatlarına dönüştürdü? Zamanı geriye sarıyoruz. Milattan önce 4000'li yıllara, bugünkü Kuzey Kazakistan'ın rüzgarlı topraklarına, arkeoloji literatürüne, Botai kültürü olarak altın harflerle geçen o kadim döneme gidiyoruz. Yakın zamana kadar atın nerede ve ne zaman ehlileştirildiği büyük bir tartışma konusuydu. Ancak son arkeolojik keşifler her şeyin Orta Asya'nın bu puslu steplerinde başladığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı. Başlangıçta atı sadece eti için avlayan Botai insanları zamanla bu zeki hayvanları kontrol altında tutmayı, gütmeyi ve en sonunda üzerlerine binmeyi öğrendiler. Kazılarda atların azı dişlerinde bulunan o ince gem aşınma izleri, onların birer binek hayvanı olarak kullanıldığının kesin bir fiziksel ispatıydı. Binlerce yıllık kaplarda tespit edilen kısrak sütü, yani kımız kalıntıları ise tam teşekküllü bir evcil ekonomiye geçildiğini modern bilime haykırıyordu. Bu devrimsel adım sadece bir hayvanın evcilleştirilmesi değil, yepyeni bir medeniyet tasavvurunun, atlı göçebe kültürünün doğuşu anlamına geliyordu. Türk kültürü denildiğinde zihinlerde canlanan o ihtişamlı göçebe medeniyetinin varoluş sebebi, kelimenin tam anlamıyla attır. Yerleşik toplumlar için toprak ne anlama geliyorsa, Orta Asya Türkleri için de at aynı anlama geliyordu. O, sadece ulaşımı sağlayan bir binek hayvanı değil, etinden, sütünden, kılından, derisinden ve kemiğinden sonuna kadar faydalanılan
adeta nefes alan bir yaşam pınarıydı. Eski Türklerde at eti helal sayılmış, kısrak sütü mayalanarak kımız üretilmiştir. Atın derisi ve kılları işlenerek çadır ipleri ve zırhlar yapılmış, toplum içindeki sosyal statü sahip olunan at sürülerinin büyüklüğüyle ölçülmüştür. Avrupa kaynakları 5. yüzyılda Hunları anlatırken tarihe geçen o meşhur cümleyi kurmuşlardır. Diğer uluslar at tarafından taşınır, ancak Türkler atın üzerinde yaşarlar. Gerçekten de bir Türk çocuğu yürümeyi öğrenmeden önce ata binmeyi öğrenirdi. Çocuklara daha küçük yaşta özel bir tay hediye edilir, ikisi birlikte büyür, birlikte korkuları yener ve zamanla tek bir vücut, adeta mitolojik bir sentor haline gelirlerdi. Bu bağlılık o kadar derindi ki, antik inançlara göre bir Türk, ölümden sonraki öteki dünyada da atıyla buluşacağına inanırdı. Bu nedenle ulu kurganlarda, o devasa yeraltı mezarlarında savaşçılar, en değerli eğerleri kuşanmış can yoldaşı atlarıyla birlikte defnedilmiştir. Bu derin ve sarsılmaz bağ, destanlarda ve inanç dünyasında atı tanrısal bir figüre dönüştürmüştür. Kaşgarlı Mahmut, "At, Türk'ün kanadıdır" sözüyle binlerce yıllık felsefeyi tek bir cümleye sığdırırken, Dede Korkut hikayelerinde atı olmayan bir bireyin çaresizliği yüzümüze acımasızca vurulur. Mitolojideki o efsanevi Tulpar, aynen Yunan mitolojisindeki Pegasus gibi kanatlı bir attır. Rüzgardan ve ışıktan daha hızlı koştuğuna inanılan bu göksel atların kanatları, sıradan insanların gözüne asla görünmez, sadece gece karanlığında veya büyük bir tehlike anında ortaya çıkardı. Manas'ın o yenilmez Akkula'sı, Köroğlu'nun sudan çıktığına inanılan Kırat'ı gibi destansı atlar, sahibinin kişiliğini tamamlayan, savaşların kaderini belirleyen başrol oyuncularıydı. Peki, hayatı efsanelerle ve atlarla bu kadar iç içe geçmiş bir toplum, dışarıdan gelen yabancı bir gözlemciye nasıl görünüyordu? 10. yüzyılda medeniyetin merkezi sayılan Bağdat'tan yola çıkan Arap gezgin İbn Fadlan, Türk boylarının yaşam tarzı karşısında kelimenin tam anlamıyla şoke oldu. Medeni dünyanın çok ötesindeki bu topraklarda insanların sosyal hayatlarını, hukuklarını ve ekonomilerini tamamen atlar üzerine kurduklarını büyük bir hayretle izledi. Yabancı birinin gelip sadece misafir olduğunu söyleyerek at talep ettiğinde bunun hiç sorgulanmadan verilmesi, atın bu toplumda sadece bir binek değil, güvenin, ticaretin ve sosyal sözleşmenin ta kendisi olduğunu kanıtlıyordu. Savaş meydanlarına gelince, onlar Orta Çağ'ın yenilmez hayaletleriydi. Haçlı şövalyelerinin kalın çelik zırhlı ve devasa hantal savaş atlarına karşı Türk süvarileri inanılmaz derecede hızlı, hafif ve ölümcüldü. Düşmanla göğüs göğüse çarpışmaktan kaçınan bu savaşçılar, sahte ricat taktiği ile kaçıyor gibi yaparken bile eğer üzerinde geriye dönüp kusursuz bir isabetle ok atabiliyorlardı. Bu yıkıcı gücün sırrı sıradan bir tahta parçası değildi. Boynuz, sinir ve ahşabın hayvansal tutkalla birleşmesinden oluşan muazzam bir biyomekanik harika olan kompozit Türk yayıydı. Zihgir, siper ve majra gibi aparatlarla desteklenen bu yaylar, zırhları kağıt gibi delen muazzam bir itici güce sahipti. Saatte 60 kilometre hızla dört nala koşan bir atın üzerinde dizginleri bırakıp sadece bacak kaslarıyla denge kurarak hedefi 12'den vuran savaşçılar o dönem için durdurulamaz bir güçtü. Ancak atın efsanevi hızı sadece savaşta ölüm kusmadı. Devasa imparatorlukların yönetiminde de başroldeydi. Cengiz Han ve ardından gelen Moğol Türk imparatorlukları, Asya'dan Avrupa'ya uzanan o devasa toprakları yönetebilmek için dönemin interneti sayılabilecek YAM posta teşkilatını kurdular. Her 25 ila 45 milde bir kurulan istasyonlarda yüzlerce taze, dinlenmiş at bekletiliyordu. Bir ulak, kan ter içinde kalan yorgun atını bırakıp hemen yeni bir ata atlıyor ve günde 300 kilometre mesafe kat edebiliyordu. Venedikli ünlü gezgin Marco Polo bu sistemi gördüğünde aklını yitirecek gibi olmuştu. Hatta Polo'nun anlattıklarına göre geceleri bile durmaksızın yola devam eden bu haberciler, Gobi çölü gibi ıssız coğrafyalardan geçerken yalnızlıktan halüsinasyonlar görüyor, karanlıkta ruhların kendilerini adlarıyla çağırdıklarını işitiyorlardı. Tüm bu insanüstü çaba, imparatorlukları ayakta tutsa da atların yere basan toynaklarında biyolojik bir çöküşe yol açtı. Doğada günde sadece 15-20 kilometre yürüyerek tırnaklarını törpüleyen atlar,
Sert zeminlerde saatlerce koşturulduklarında toynakları parçalanıp kanıyordu. İskitlerin o ilkel keçe çoraplarıyla başlayan, antik Çin'in deri ayakkabılarıyla devam eden koruma arayışı, Orta Çağ'da çiviyle toynağa doğrudan çakılan demir nalın icadıyla devrimsel bir çözüme ulaştı. Bu basit, U şeklindeki metal parçası atların menzilini ve savaşlardaki şok etkisini katlanarak artırdı. Ancak nal sadece fiziksel bir koruyucu olarak kalmadı. Eski Türk inançlarında demircilik, ateşin ve yeraltının gizemli güçlerine hükmedilen kutsal, şamanik bir eylemdi. Demircinin akkor halindeyken döverek şekillendirdiği nal, kötü ruhları ve kem gözleri kovan muazzam bir kozmik enerjiye sahip kabul edildi. Bugün bile Anadolu'da evlerin kapılarına veya arabalara astığımız at nalı, kem gözlerin negatif enerjisini emip içindeki çiviler sayesinde kötülüğü adeta mıhlayan binlerce yıllık bir enerji kalkanıdır. Peki, nallarla donatılan, güzellikleri uğruna koca imparatorlukların savaştığı o efsanevi atlar kimlerdi? Milattan önce 104. yılda Çin İmparatoru Wu Ti, yüksek efor anında kan terlediğine inanılan o göksel atları ele geçirmek için 60.000 kişilik devasa bir orduyu Fergana Vadisi'ne kurban etmişti. Çinliler için bu atlar sıradan canlılar değil, doğrudan gökyüzünden inmiş ejderha soylu tanrısal varlıklardı. Bugün o göksel kanın doğrudan mirasçısı olduğuna inanılan dünyanın en zarif at ırklarından biri, Türkmenistan'ın kızgın kumlarında efsaneyi yaşatmaya devam ediyor. Çölün parlayan mücevherleri akal tekeler. İncecik boyunları, tüy gibi hafif adımlarıyla altın atlar unvanını hak eden bu canlıların en büyük sırrı, güneş ışığında adeta erimiş bir altın veya sıvı gümüş gibi parlayan tüyleridir. Kıllarının merkezindeki opak özün eksikliği sayesinde güneş ışığı tıpkı kusursuz bir fiber optik kablo gibi atın bedeninde yansır. Narin görünümlerinin aksine dünyanın en dayanıklı, en inatçı canlılarından biridirler. Öyle ki 1935 yılında bir grup Türkmen binici, akal teke atlarıyla Aşkabat'tan yola çıkıp Moskova'ya uzanan tam 4300 kilometrelik o cehennemvari Karakum Çölü rotasını sadece 84 günde aşarak tüm dünyaya akıl almaz bir bozkır dayanıklılığı dersi vermiştir. Avcılıktan ayrılmaz bir yoldaşlığa, savaş meydanlarının yenilmez hayaletlerinden ıssız çölleri aşan fedakar postacılara, göksel efsanelerden kapı eşiklerimizi koruyan nallara kadar uzanan bu görkemli tarih. Bu, aslında insanın acımasız doğayla ve onun en asil yaratıklarından biriyle kurduğu o mukaddes ortaklığın destanıdır. Orta Asya'nın rüzgarlı steplerinde 4000 yıl önce atılan o ilk toynak sesleri bugün hala kültürümüzün, dilimizin, sanatımızın ve genetiğimizin derinliklerinde bir yerlerde yankılanmaya devam ediyor. Dede Korkut'un o veciz sözleri boşuna değildir. Yayan erin umudu gerçekten de olamazdı. Çünkü insanoğluna o umudu aşılayan, ona yeri geldiğinde dost, yeri geldiğinde sarsılmaz bir kanat olan yegane güç o efsanevi atlardı. Bu muazzam serüvene, tarihin ve coğrafyanın derinliklerine yaptığımız bu yolculuğa bizimle birlikte eşlik ettiğiniz için sonsuz teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, daha fazla bu tarz derinlemesine, bilgi dolu ve sarsıcı coğrafya ve tarih belgesellerinin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanını açmayı lütfen unutmayın. Videoyu tamamen kapatmadan önce, siz değerli izleyicilerimizden yorumlarda cevaplamanız için çok özel bir ricamız, ufak bir sorumuz var. Eğer zamanı geriye sarıp Orta Asya bozkırlarında yaşasaydınız ve size ömür boyu yoldaşlık edecek, kanadınız olacak bir atınız olsaydı ona hangi destansı ismi verirdiniz? Yanıtlarınızı ve o ismin arkasındaki hikayeyi büyük bir merakla yorumlar kısmında bekliyor olacağız. Coğrafya durağında kalın, bilgiyle aydınlanın ve rüzgarın fısıltısıyla her daim hoşça kalın.